Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Dohol, Batı Söke, Merko, Tuğçelik, Mega Metal, Kartal Yenilebilir Enerji, Cates, Kafein ve Vestel hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Endeksimizle başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi endeksimizde hatırlarsınız bir önceki videomda 8123 seviyesi geçildikten sonra artık hareketin 8560 seviyelerine doğru yükselebileceğini söylemiştik. Bugün bu seviyeye ulaştık, hatta üzerine doğru yukarı doğru kırmaya da çalıştı. Fakat oradan gelen satışlarla gevşeme yaşayıp yine de sonuçta günü pozitif olarak kapatmış oldu arkadaşlar. Şu anda 8560 bir önceki zirvemiz. Bakın burada görüyorsunuz Ekim ayında ulaştığımız zirvemiz geçilebilecek mi, geçilemeyecek mi? Onu hep birlikte takip edeceğiz. Buraları hemen hızlıca geçmesini beklemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şu anda VIX indikatörümüzde de bir güçsüzlük oluşmuş durumda. Gri mumların boyları çok kısaldı. Buradan dirençle karşılaşıp yatay veya hafif düşüşle bir seyir gerçekleşebilir. Fakat bu 8560 seviyesine geçip üzerinde de 2 gün yükselişle kaldıktan sonra önümüz açık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O günler geldiğinde artık hedef fiyatlar üzerinde endeksimizde çalışmalar yapacağız. Şöyle 4 saatlikte bir regresyon kanalı çizmiştik. Ona bakalım. Evet, regresyon kanalımızın içerisinde hareket devam ediyor. Şöyle bakın, son mumlarda bir yataylık oluştuğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi tam da 8560 seviyesinden bir dirençle karşılaşmış. Şu anda belki yarın veya cuma günü şöyle kanalın dip seviyelerine doğru bir hareket gelip oradan tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Bu 4 saatlikte yükselen kanal ve aynı zamanda 8302 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılmadıkça yükselişin devamını bekleyebiliriz. Bu belirttiğim seviyeler kırılırsa ilk etapta 8123 seviyesi veya 8054 seviyesi destek görevi göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım, takip edeceğiz. Haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız olan 7801 seviyesinin üzerindeyiz. Gayet iyi, bir problem yok arkadaşlar. Sadece önümüzde bir önceki zirvemiz 8560 seviyesi kaldı. Buranın üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda hareketin devamını bekleriz. Şu anda yeni girişler için uygun bulmuyorum arkadaşlar. Dirence gelmiş durumdayız. Elinde tutan arkadaşlar için satışı gerektirecek herhangi bir durum yok. Fakat yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlar şu 8560 seviyesinin bir geçildiğini görmelerinde fayda var. Dediğim gibi şu anda dirence gelmiş durumdayız. Yeni girişler yapmanız durumunda olası bir düzeltmede zarara girebilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere geçelim. Dohol ile başlıyorum. Evet, Dohol'de yine endeksimizde olduğu gibi dirence kadar gelmiş durumda. 13.43 seviyesinde arkadaşlar direncimiz. Dün buraya ulaşıp buradan dirençle karşılaşıp bugün de düşüşle devam ettiğini görüyoruz. Fakat güzel çalışan bir regresyon kanalımız var. Ona 4 saatlikte bakalım. Evet, regresyon kanalımız 4 saatlikte arkadaşlar. Şu anda takip etmemiz gereken seviye 12.86 seviyesi. Burası aşağı yönlü kırılıp altında da 2 düşüş mumuyla kapanış yapıyorsa düşüşün devamı gelebilir. Böyle bir durumda 12.40 seviyesinde desteğimiz var. Oraların da kırılması durumunda 11.56 seviyesinde desteğimiz var. Şöyle günlüğümüze geri dönüyorum. Evet, yarın öbür gün yükselişin devam etmesi durumunda ve 13.43 seviyesindeki direncini de aşıp üzerinde 2 kapanış yapabilirse, yükselişle 2 kapanış yapabilirse önümüzdeki dönemdeki hedefimiz 15.11 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Haftalıktan da bir bakalım. Evet, haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamamız 12.77 seviyesinde. Bu ortalamanın üzerinde olmamız güzel arkadaşlar. Günlüğe geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz Batı Söke. Evet, Batı Söke hissesinde henüz günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atamadık. Kaufman hareketli ortalamamız 12.96 seviyesinde. Fakat öncesinde 12.53 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Şu anda orayı aşmaya çalışıyor.
Orayı geçip günlükteki 12.96 seviyesinin üzerindeki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atarsa önümüzdeki dönemde ilk etapta 15.50 seviyesine yükseliş beklerim. Şöyle haftalığımıza bir bakalım. Evet, haftalıkta 11.73 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Bu güzel. Haftayı 12.56 seviyesinin üzerinde bir kapanışla bitirebilirse önümüzdeki haftalarda 15.55 seviyelerine doğru yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte alfa trend indikatörümüz al vermiş durumda. Fakat dediğim gibi şu direnci bir geçmesi lazım arkadaşlar. 12.55 seviyesinde, tam da kapanışın olduğu seviyede. Bu direnci bir geçtiğini görmek lazım arkadaşlar. Ve aynı zamanda günlükteki Kaufman hareketli ortalamasının üzerine attığını, yani 12.96 seviyesinin üzerine attığını bir görmek lazım. Ancak ondan sonra yeni girişler için uygun olabilir diye düşünüyorum. Evet, bir diğer hissemiz Merko. Evet, Merko hissesinde bugün güzel bir yükseliş vardı. Dün itibariyle Kaufman hareketli ortalamasına kadar olan düşüşü görüyorsunuz. Buradan desteğini almış ve bugün güzel bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Bugünkü yükselişiyle birlikte 10.15 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerine attı. Yarın da bunun üzerinde bir kapanış yapması durumunda 11.38 seviyesine doğru ilk etapta yükseliş bekleyebilirim. VIX indikatöründe de gücün azalmadığını, güçlü olduğunu görüyoruz. Hareketin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar Merko hissesinde. Şu haftalığına bir bakalım. Evet, haftalıkta 9.19 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel. 4 saatliğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de bir regresyon çalışması yapmışız. Bu kanalın içerisinde hareketimiz devam ediyor. Bakın burada kanalın dip noktasından desteğini alıp yönünü tekrar yukarı çevirmiş. Dediğim gibi 4 saatlikte de herhangi bir güçsüzlük gözükmüyor. Hareketin yukarı yönlü devamını beklerim arkadaşlar. Olası bir negatif senaryoda 10.16 seviyesinde ilk desteğimiz var ve akabinde 9.73 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Buraların destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Tuğçelik. Tuğçelik hissesi de bugün itibariyle 72.85 Fibonacci direncinin üzerinde ikinci kapanışını yaptı. Hareketinin de gücünün arttığını görüyoruz. Bu güzel. Artık önümüzdeki dönemde Tuğçelik hissesinde 90.70 seviyesine doğru hareketin ilk etapta devam etmesini bekleyebiliriz. Haftalığımıza bir bakalım. Evet, haftalıkta da Kaufman hareketli ortalaması olan 79.45 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde haftalık bir kapanış önümüzdeki dönemde 90.70 seviyelerine bir yükseliş gösterebilir. O seviyelere geldikten sonra tekrardan hedef fiyat çalışmaları yaparız arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğimize bir bakmak istiyorum. Evet, burada da herhangi bir problem yok. Bakın 4 saatlikte geçmiş olduğu 72.80 Fibonacci direncinin destek olarak çalıştığını görüyorsunuz. Güzel. Dediğim gibi yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Mega Metal. Günlüğümüze geri dönelim. Geçmişe dönük çok fazla veri olmadığı için 4 saatlikte bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, 4 saatlikte zaten bir regresyon kanalı çizmişim. Bu regresyon kanalı içerisinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bugün itibariyle 44.89 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmaya çalışmış. Ve Kaufman hareketli ortalamamız bir destek görevi görmüş arkadaşlar. Şu anda kanalın dip noktasındayız. Destek seviyemiz 44.14 seviyesinde. Bunun üzerinde kaldığı sürece ilk etapta tekrardan 49.36 seviyelerini test etmesini beklerim. Bu seviyeyi de geçerse önümüzdeki dönem için 55.90 seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 44.20 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer ilk desteğimiz 39 seviyesinde. Burasının da kırılması durumunda 31.42 seviyesinde ayrıca desteğimiz var arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Karye. Günlüğümüze geri dönelim. Evet, Karye bugün itibariyle 38.22 seviyesindeki Fibonacci direncinin üzerine attı. Fakat bunun üzerinde bir gün daha kapanış görmemiz lazım arkadaşlar, bu seviyenin üzerinde. Öyle bir durumda önümüzdeki dönemde 44.50 seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Eğer ki 38.20 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa
İlk desteğimiz 33.22 seviyesinde. Orası da kırılırsa eğer 29.19 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalaması olan 37.49 seviyesinden destek aldığını görüyoruz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa ve alfa trend indikatörümüz sata dönerse hissede durulmasını tavsiye etmem arkadaşlar. Haftalığımıza bir bakalım. Evet, haftalıkta güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Şu anda 26.86 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamızdan çok uzaklaşmışız. Bu biraz beni tedirgin ediyor açıkçası. %39 seviyelerinde bir Kaufman hareketli ortalamasından uzaklaştığını görüyoruz. Bir düzeltme gelebilir buralardan. Fakat haftalığını eğer ki bu 38.20 seviyesinin üzerinde kapatırsa 44.50 seviyesine bir yükseliş de görebiliriz arkadaşlar. Günlük grafiğimize geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz Cates. Burada da yeni bir hisse olduğu için çok fazla veri yok. 4 saatlikte incelemek istiyorum. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 76.11 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa yükselişin bittiğini düşünebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 72.15 seviyesinde desteğimiz var. Altında da 66.15 seviyesinde desteğimiz var. Bu Kaufman hareketli ortalamasından veya şu an bulunduğu seviyeden bir destek alması durumunda tekrardan 91.80 seviyelerini denemesini bekleyebiliriz. 91.80 seviyesini yukarı yönlü kırabilirse ve üzerinde 2 gün kapanış yaparsa önümüzdeki dönem için 124 seviyelerine yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yeni birisi olduğu için geçmişe dönük çok fazla elimizde veri yok. Elinde tutan arkadaşlar 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olan 76.11 seviyesini takip edebilirler. Burası aşağı yönlü kırılıyorsa satış düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Günlüğümüze geri dönelim. Aynı zamanda günlükte de iki farklı indikatörde uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Düşüşün devamını görebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer hissemiz Kafein. Evet, Kafein yazılım hissesinde 86.25 seviyesinden bir destek bulduğunu görüyoruz. Ve tekrardan 93.20 seviyesindeki Fibonacci direncine kadar neredeyse yükselişin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Burayı geçebilirse tekrardan 103.1 seviyesine doğru bir hareket bekleyebiliriz. 103.1 seviyesi geçilirse şurada 110.9 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. Orası da ilerleyen dönemde geçilmesi durumunda 132.7 seviyeleri hedef olabilir arkadaşlar. Şu anda günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde. Kaufman hareketli ortalamamız 85.02 seviyesinde. 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalaması 93.61 seviyesinde arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde buranın kırılıp şu bölgeden bir destek bulup 86.25 seviyesinden bir destek bulup tekrardan Kaufman hareketli ortalamasına kadar bugün yükselişin devamının geldiğini gördük. Fakat yeni girişler için bu 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının geçildiğini bir görmekte fayda var. Buradan dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirebilir. Öyle bir durumda daha önce destek aldığı 86.45 seviyesinde bir yatay çizgi çekelim. İlk etapta buraya doğru bir düşüş. Orası da kırılırsa 75.40 seviyesine doğru bir düşüşte görebiliriz arkadaşlar. Haftalıktan bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalaması olan 69.01 seviyesinin üzerindeyiz. Bu güzel. Dediğim gibi 4 saatlikte de hareketli ortalamanın üzerine attığını görmemizde bir fayda var yeni girişler için. Elinde tutan arkadaşlar 93.61 seviyesini geçemiyorsa ve yönünü tekrar aşağı çeviriyorsa stop olunmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, bir diğer hissemiz Vestel. Evet arkadaşlar, Vestel hissesi sizin istek olarak yazdığınız hisselerden biri değildi. Bunu ben ekledim. Vestel hissesi için Aralık ayının sonunda bir videom olmuştu. Aylık ucuz hisseleri belirlediğimiz bir videom vardı. Orada RSI Combo indikatörünü kullanarak bir stratejimiz vardı. Hatta şuraya yukarı kartını da bırakıyorum. Orada Vestel hissesinden bahsetmiştim. Çok ucuz fiyatlandığından bahsetmiştim ve şu anda çok güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz Vestel hissesinde. Fakat bugün itibariyle hareketin güçsüzleştiğini, VIX indikatörünün gri çizgilerinin
boyunun çok kısaldığını görüyoruz arkadaşlar. İlk etapta bir düşüş gelmesi durumunda 59.15 seviyesinde bir desteğimiz var. Orası kırılırsa 53.40 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Buralara doğru bir düşüş gelip tekrardan sonra yönünü yukarı çevirebilir. Önümüzdeki dönem için 70.90 seviyelerini hedef fiyat olarak düşünebiliriz. Tabii bunun olabilmesi için 59 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekir arkadaşlar. Haftalığımıza bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalaması olan 56.43 seviyesinin üzerine attı. Bu gayet güzel. Aynı zamanda 59.10 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerine attı. Bu 59.10 seviyesinin üzerindeki bir haftalık kapanışta önümüzdeki haftalarda 71 seviyesine bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.